Merhabalar, bugün size bir oyun parkından sesleniyoruz. Çünkü oyuna, söze, hatta karara davet eden kentlerde dolaşacağız. Vira vira. Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ndesiniz. Ben Ulaş Bayraktar, vizörde yine Yahya Kuriş var. Bugün yine Şubat'a yakışmayacak güneşli bir havada Mersin sahilindeki bir oyun parkından sesleniyoruz size. Çünkü bugün birazcık oyundan bahsedeceğiz. Belediyelerin karara yönelik olarak kurduğu oyunlardan, oyun şeklindeki kararlardan, yani katılımcı belediyecilik tecrübelerinde dolaşacağız. Burada seçmemizin sebebi de tabelada görüyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi'nin bir uygulaması. Bazı oyun parklarının isimlerinin çocukların koymasını istiyor Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve 1 Nisan'a kadar isimsiz parkların isimlendirilmesi için çocuklara bir davette bulundu. 1 Nisan'a kadar çocuklar mahallelerindeki ya da gittikleri parkların isimlerine dair önerilerde bulunacaklar. Bu parklar üzerine konuşacağımız çok şey var aslında. Hep böyle aklımda, yani bu çocuk parklarının çocukların fiziksel, bilişsel gelişimine ne derece katkı verdiği hep kafamda bir soru işareti. İleride bunu da konuşuruz. Ama bugün birazcık bunun katılımcı boyutunu konuşacağız. Çünkü katılımcı belediyecilik çok gündemde. Ama bu hep birazcık netameli bir konu. Çünkü katılım dediğimizde neye katıldığımız büyük önem taşıyor. İki anlamda önem taşıyor. Birincisi, hangi düzeyde bir katılımdan bahsediyoruz? Yani oradaki karar buranın isminin çocuklar tarafından ya da başka yerlerin halk tarafından verilmesi ne kadar büyük bir demokratik kazanım getiriyor veya daha büyük ölçekte kararlara, vatandaşların katılımına ne kadar izin veriliyor, bir soru işareti. Burada önemli olan o katılımın ne kadar belirleyici olduğu, yani halka sorulduğu zaman o paylaşılan görüş ne kadar dikkate alınıyor, bu birinci boyutu. İkinci boyutu da bunun hangi karara katılma daveti olduğu. Yani şimdi bu parkın adını koymak, evet, yani çocukların istediği ismin verilmesi bir karar, nihayete kavuşan bir karar, belirleyici bir karar. Ama bu yaşadığımız kent açısından ne kadar büyük bir anlam ifade ediyor? Buna dair soru işaretlerimiz baki. Önemli olan planlama aşamasında, önemli olan bütçe aşamasında söz sahibi olmak, yani ana politikaları belirlemek. Bu bütçe hikayesi önemli. Bunun için Prag'a gidelim isterseniz. Prag'da buradaki oyun parkının bir katılımı var. Orada da katılımı bir oyuna dönüştürmüş. Çünkü Prag bu pandemi sırasında, yani 2021 bütçesinde 9,5 milyar kronluk bir açık var ve vatandaşlara bu açığı nereden karşılayalım diye bir oyun sunmuş. Koyuyorum görselini buraya ve siz vatandaş olarak bu 9,5 milyarlık açığı nereden karşılamamız gerektiğine dair karar veriyorsunuz. İşte efendim, belediye personelinin maaşından mı indirelim, otobüs biletlerine ya da işte vergilere mi zam yapalım, bir takım metro projelerinden mi vazgeçelim, peyzaj yatırımlarından mı vazgeçelim? Buna dair siz oradan seçerek bu açığı kapatmaya çalışıyorsunuz. Aslında amaç tabii ki en sonunda belediye şunu vaat ediyor: biz elimizden geldiğince bu açığı hibeyle, borçla halletmeye çalışacağız. Ama durumun vehametini görmeleri açısından böyle bir simülasyona gitmiş Prag. Sadece bu da değil, CityVisor, vizör artık Çekçe nasıl söyleniyorsa, bir uygulamayla belediye bütçesini anlaşılabilir bir şeffaflığa taşımış. Yani belediyenin hangi iş için, hangi yatırım için, hangi kalem için ne kadar harcadığını anlık olarak görebiliyorsunuz. İşte bir proje için ne kadar harcandı, ne kadar maaş verildi, ne kadar borç alındı, tek de anlaşılabiliyor bu. Bu çok önemli çünkü Türkiye'de de var. Siz de rastlamışsınızdır. Bir takım belediyeler gelir giderleri böyle dijital panolarla afişe ediyorlar. Fakat orada çok ana unsurları görüyoruz sadece. Geliri ne kadar, gideri ne kadar. Çok basit bir şeydi ama onun altında esas bütçeyi belirleyen kararları göremiyoruz. Görsek bile, hadi diyelim belediyenin o teknik bütçesine gittiğimizde de o karmaşıklık, yani teknik yasal karmaşıklık onu anlamamızı hayli güçleştiriyor. Dolayısıyla sıradan vatandaş
vatandaş olarak aslında belediyelerin kamu gelirlerini, kamu kaynaklarını neye, neden, nasıl harcadıklarını anlamamız güçleşiyor. Bu Prag'daki açık bütçe yani Stiweiser projesiyle siz belediyenizin neye ne kadar yatırım yaptığını çok anlaşılır bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Çünkü katılımın en önemli bileşenlerinden biri bilgi sahibi olmak. Bilgi sahibi olmadan hem haberdar olmak anlamında hem de bu işin teknik boyutlarını idrak etmek anlamında çok önemli. Tabii bütçe deyince ilk akla gelen katılımcı bütçe ve Porto Alegre. Bütün dünyada referans verilen ve bu uygulamanın ana vatanı olan Porto Alegre'de 1989'da başlamıştı hatırlarsınız. Lula'nın İşçi Partisi o zaman muhalefetteydi. Porto Alegre'den daha sonra diğer kentlere de yayılan ölçekte katılımcı bütçe uygulamasını hayata geçirdiler. Ondan sonra bütün dünyaya yayıldı. Bu katılımcı bütçenin mantığı o bir sene sonraki belediye bütçesinin önemli bir kısmı, %25'e kadar olan bir kısmı bir takım katılım mekanizmalarıyla şekilleniyordu. İki tür katılım mekanizması var. Birincisi 16 tane bölgeye bölünmüştü Porto Alegre. O mahallelerdeki oluşan birliktelikler ve onların temsilcileri oradan çıkan projeleri değerlendiriyordu, fikirleri değerlendiriyordu ve en nihayetinde bu Porto Alegre'nin genel bütçesine yansıyordu. Bu mekan bazlı bütçelemenin yanında bir de tematik 6 grup kurulmuştu. Farklı yatırım alanlarında coğrafi aidiyetten bağımsız olarak o kentin genel politikasını bu 6 başlıkta belirleyen tematik çalışma gruplarıyla da bu süreç yönlendirilmişti, yönlendiriliyordu. 2004 yılına kadar devam etti. Daha sonra belediye el değiştirdi. Daha sağ bir partiye geçtikten sonra yine devam etti ama o eski etkinliğini kaybetti. Ama bütün dünyaya yayıldı bu. Bütün dünyadaki şehirlerde farklı ölçeklerde uygulamaya çalışan belediyeler var. Bunlardan birisi Paris. Daha önceki programlarda hatırlarsanız Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi'nin buna dair raporunu yayınlamıştım. Çünkü onlar bir katılımcı bütçe çalışması yönetiyorlardı. Geçen haftalarda da buna dair birçok Avrupa kentinden örnekleri tartıştıkları bir toplantı düzenlediler. İzlemeye açılmışsa onun linkini de yukarı koyarım. Ama Paris önemli. Çünkü Paris'te 2014'ten beri yani katılımcı bütçeye geçildiğinden beri yaklaşık 2675 tane proje bu katılımcı bütçe uygulaması neticesinde belirlendi ve hayata geçirildi. Görüyorsunuz haritada da koydum. Bütün Paris'te çok farklı alanlarda projeler bu katılımcı mekanizma süreç sonunda hayata geçirildi. O zaman da konuşmuştuk. Sistem proje önerileriyle başlıyor. Herkes internet üzerinden kendi mahallesine dair bir proje önerisi ya da Paris'in geneline dair bir proje önerisinde bulunuyor. Bu proje önerileri daha sonra uygunluk bakımından değerlendiriliyor. Yani gerçekten de böyle bir şey belediyenin yetkisinde mi, yapılabilir mi, buna imkan var mı? Daha sonra bu uygulanabilirlik bakımından siyasal ve karma bir komite tarafından değerlendiriliyor. Yani işte orada belediyenin temsilcileri de var, ilçe belediyesinin, Paris Belediyesi'nin temsilcileri de var, yurttaş temsilcileri de var. Onlar bu proje önerilerin içinden bazılarını sonunda oylamaya getiriyorlar ve en sonunda oylama yapılıyor. Oylama yine internet üzerinden veya bir takım sandıkların, seyyar sandıkların üzerinden halkın bu projeler arasında tercih yapmasını, bazı projeleri desteklemesi isteniyor ve oylama sonucunda seçilen projelerde dediğim gibi hayata geçiriliyor. Onların da ne kadarının hayata geçtiğini, hangisinin ne aşamada olduğuna dair bilgiler bu katılımcı bütçe sayfasında paylaşılıyor. Bu dediğim gibi sadece Paris'te değil birçok kentte var. Bir başka örneği daha farklı bir şekilde Berlin'in Lichtenberg ilçesinde, beldesinde hayata geçiriliyor. Orada daha farklı. Orada 13 tane küçük beldeye, mahalleye her birine 10.000'er euroluk bir bütçe ayrılıyor. Dolayısıyla bir büyük Paris bütçesini belirlemek, bir kentin ana bütçesini belirlemek değil, siz mahallenize yönelik olarak 10.000 euroluk yatırımlara karar veriyorsunuz. Herkes bir takım projelerde bulunabiliyor. Bu mahalle projeleri olabilir, bir takım sokakların planlanması olabilir, oyun sahalarının, parkların güzelleştirilmesi, değiştirilmesi olabilir, bir takım eğitim ya da tartışma faaliyetleri olabilir, bilgilendirme faaliyetleri olabilir. Bunlar bu mahallenize dair bu proje teklifleri daha sonra hem belediye danışmanları tarafından hem de yurttaş jürileri tarafından karara bağlanıyor ve hayata geçiriliyor.
Bunun çok daha kapsamlısı, yani hem bütçeyi hem de diğer müzakere süreçlerini içeren bir uygulama Madrid'de var. Decide Madrid diye bir platform. Madrid Belediyesi yurttaşların farklı aşamalarda katılmasını hedefliyor. Bunun bir aşaması Paris'te de gördüğümüz gibi Porto Alegre'den de bildiğimiz o katılımcı bütçe uygulaması. Yani bir sene sonranın bütçesine dair projeler toplanıyor ve onlar Paris'tekine benzer bir süreçten geçtikten sonra hayata geçiriliyor, bütçeye dahil ediliyor. Fakat Decide Madrid'deki uygulama bununla sınırlı değil. Onlar aynı zamanda bu bütçe dışında da kentin politikalarına dair bir bilgilendirme ve müzakere, bir tartışma ortamı sunuyorlar. Yurttaş platformun içinde yurttaşların farklı sorunları tartıştığı sanal tartışma ortamları yapılmış durumda. Bunlardan bir takım politika önerileri alınıyor. Bütçe olması gerekmiyor. Bunun bir fikir olarak da alınması mümkün. Bu önerilerden yeteri kadar desteğe kavuşanlar, buradaki destek seçmen nüfusunun, yani 16 yaş üstü Madridlilerin %1'inin onayını alan proje, yani bu 27.662 destekçi alan öneri belediye meclisi tarafından kabul edilmek zorunda kalıyor. Buna dair çok fazla örnek yok. 2 tane önerinin bu aşamaya geldiğini öğreniyoruz. Yani vatandaş inisiyatifiyle ve vatandaşların desteğiyle belli bir olgunluğa, belli bir düzeye gelmiş öneriler doğrudan hayata geçiriliyor. Burada önemli olan bir başka nokta, Decide Madrid bunu bir dijital araçla yapıyor. Konsül diye bir araç geliştirilmiş ve bu araç açık yazılımla bu uygulamayı kullanmak isteyen diğer kentler veya diğer örgütler de bundan faydalanıp kendi örgütleri için, kendi kentleri için de bu katılımcı mekanizmayı hayata geçiriyor. Bildiğim kadarıyla Oy ve Ötesi Derneği de böylesi bu konsülü kullanarak bir dijital demokrasi platformu kurma çalışmaları içinde sabırsızlıkla bekliyoruz hayata geçmesini. Benzer bir yapı yakınlarda İzmir'de hayata geçirildi. Referandum isimli bir sayfa kuruldu İzmir Kent Konseyi'nin desteğiyle. Buradaki işte biraz önce söylediğim gibi sadece bir bütçe katılımı değil, meclis kent yönetimine dair bilgi alma imkanı sağlıyor. Platform şöyle işliyor: belediye meclisinin gündeminde olan, yani tartışılmakta olan konular, tasarılar çok basitleştirilerek platforma yükleniyor. Yani o ayın belediye meclisinin gündem maddeleri o teknik zorluklardan arındırılmış, çok özet, biraz fazla özet belki de koyuluyor ve sizden bu öneriyi destekleyip desteklemediğiniz soruluyor. Yani çok büyük bir tartışma değil, sadece işte buna evet mi diyorsunuz, hayır mı diyorsunuz. Genelde de zaten baktığınız zaman çok fazla tartışmaya mahal vermeyen, hani çok bariz olan şeyler var. Referandum biraz daha genişletilmiş gibi gördüğüm kadarıyla. İstanbul, Ankara'ya dair gündem maddeleri, hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, yani Türkiye geneline dair konuların da tartışıldığı, oylandığı, oylamada evet hayır diyorsunuz, sonra da gerekçenizi de yazabiliyorsunuz. Ya da bir takım konularda fikrinizi beyan edebildiğiniz, önerilerinizi, şikayetlerinizi iletebildiğiniz bir platforma dönmüş durumda. Tabii bunların aslında mazisi Türkiye'de çok yeni değil. Birkaç tane örnek var. Çanakkale mesela 2007 yılında böyle 2 mahallede bir katılımcı bütçe uygulamaya başlamıştı. Sadece o mahallelerde hangi politikaların öncelikli olması gerektiğine dair sandık kuruluyor. İşte sağlık, altyapı, işte spor, kültür gibi ve size verilen oy pusulalarını o sandığa atarak elinizdeki kaynağı önceliklendiriyorsunuz. Hepsini bir sandığa da atabilirsiniz, payda edebilirsiniz. O daha sonraki yıllarda başka mahallelerde de uygulandı. Kentsel altyapı, ortak kullanım alanları, toplu taşıma, yol, kaldırım, trafik, çevre veya sosyal hizmetler politika alanlarında belediyenin hangisine öncelik vermesi gerektiğini bu şekilde ifade edebiliyorsunuz. Çok fazla bilgi yok, çok fazla araştırma yok. Ne ölçüde devam ettiğine dair pek bir bilgimiz de yok. Ama benzer bir sürecin Bursa Nilüfer'de mahalle komiteleri üzerinden yapıldığını biliyoruz. Oradaki mahalle komiteleri çok işleyen bir yapıydı. Kendi temsilcilerini belli kotalarla oluşturan mahalle komitelerinin bütçeye de katkı vermesi planlanıyordu. O da ne durumda? Ona dair de pek bir bilgi bulamadım. Bu 2019 seçimlerinden sonra büyük kentlerin de gündemine gelmeye başladı. Hatırlarsınız, yine daha önceki bölümlerin birinde konuşmuştuk.
konuşmuştuk. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş, Ankara'daki faaliyet gösteren 565 sivil toplum örgütüne 2021 bütçesi için destek istemişti, katkı istemişti. Ondan sonra bu katkılar verildi mi, ne kadar dikkate alındı? Buna dair pek bir veriye rastlayamadım. Hatta o ilanda bahsedilen stk.ankara.tr adresinin de çalışmadığını, erişilemediğini fark ettim. İstanbul'da bu son dönemde katılımcı uygulamaları, katılımcı bütçeyi gündemine almış gözüküyor. Ekim 2020'de kent konseyleri buluşması katılımcı bütçe temasıyla yapılmıştı ve orada Ekrem İmamoğlu bu bütçenin katılımcılık için çok önemli bir süreç olduğunu ve stratejik planda kullandıkları katılımcı anlayışı bütçede de kullanmaya niyetli olduğunu söylemişti. Aralık meclis toplantısında da Latin Amerika'daki sosyalist belediyecilik modelini başlatacağını ifade etti. Dolayısıyla İstanbul'da da katılımcı bütçe konusunda bir takım çalışmalar olduğunu biliyoruz. Burada tabii bu katılımcı bütçe çok çekici, çok revaçta, çok insanlar çok inanıyorlar buna ve belediye yöneticileri de kendi demokratik imajlarını desteklemek için buna olumlu yaklaşıyorlar. Fakat bunun hayata geçirilmesi o kadar kolay değil. Gördüğünüz gibi artık Porto Alegre'de de devam etmiyor. Çanakkale'de, Nilüfer'de ne durumda olduğuna dair bilgi edinemiyoruz. Çünkü aslında bu birazcık sadece bir mekanizmadan ibaret değil katılım. Bu hemşerilik hukukunun, yani yurttaşların bir arada hareket etme becerisinin arttırılmasını da gerektiriyor. Buna dair benim çok önemsediğim bir örnek, bir tecrübe, Kanada'nın 3 şehrinde katılımı farklı boyutta algılayan bir proje ortaya kondu. Bu hemen gelin karar verin, bütçe ne olsun, orada ne yapalım gibi bir şey değil. Mahalle ölçeğinde insanların bir araya gelmesi teşvik ediliyor. İşte birlikte boyama yapılabilir, işte bir takım bostanlar kuruluyor, bir takım yürüyüşler, sportif faaliyetler yapılıyor, birlikte yemek yapılıyor, yardımlaşma, paylaşma, ekmek yapmak bile bir faaliyet olarak paylaşılmış. Bu çok önemli. Hep dile getirmeye çalışırım. Biz normalde demokrasiyi Türkiye'de hep yasayla, bir takım kurumlarla, mekanizmayla çözülebildiğine inanırız. Oysa tam da aslında Kanada'nın açıklamasında da var. Evet, kentin bir fiziki altyapısı var. Yollar, işte kanalizasyon, parklar, bahçeler. Ama bir yandan da sosyal altyapısı var. Yani hemşerilik hukuku dediğimiz, bizim belediyecilik yasasının en başından beri olan bir arada olmanın, bir arada birbirimizi tanımanın, güvenmenin de önemini hatırda tutmak. Dolayısıyla hemen bir mekanizma kurmaktansa önce bu hemşerilik hukukunu destekleyici faaliyetlere girişmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Buna ben müşterekler siyaseti diyorum, biliyorsunuz. Buna dair bir sunuşu da yukarıya koyayım. Altta da bir kaleme aldığım bir raporu sizlerle paylaşayım. Yani katılımdan önce müştereklik hissiyatının hayata geçirilmesi gerekiyor diyelim ve son olarak San Francisco ile bitirelim. Çünkü San Francisco Kent Filmleri Festivali başlıyor 15 Şubat'ta. Filmler var, filmler üzerine sohbetler var. Teması çok güzel, görüyorsunuz. Enkaz, direniş ve yeniden doğuşu, bu yoldaki fikirleri, ilkeleri hayata geçirecek filmler toplanmış. Normalde $50 ama isterseniz ücretsiz de izleyebiliyorsunuz. Linkini aşağıya koyuyorum. Sizler de oradan kente dair, bu pandemi sonrasındaki kentlere dair yeni yapıtları takip edebilirsiniz diyelim ve müsaadenizi isteyelim. Bu haftalıkta böyle oldu. Friedrich Ebert Stiftung Derneği ile desteğiyle ve Mekanda Adalet Derneği ile işbirliği içinde Nesime Karateke'nin kurgusuyla bir yayını daha bitirmiş olduk. Biliyorsunuz e-mailim, Twitter adresim, Instagram'ım, yukarıda desteğiniz için Patreon'um, aşağıda YouTube topluluğum. Hepsi emrinize amade. İyi günlerde görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.